Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir altına, gümüşe bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdi birkaç gündür Amerika'daki bu borç tavanı problemi sürekli bana soruluyor. Burada sonuç ne olur? Yarın bu sorun çözülürse altın ve gümüşe yansıması ne olur diye. Öncelikle bu krizin altın ve gümüşe nasıl yansıyacağını bir netleştirelim. Bu kriz sürecek olursa Amerika'da yaşanacak olan şey Amerika'nın temerrütte düşmesidir. Yani borçlarını ödeyemediği bir sürece girecektir. Bu da borsalarda çok ciddi bir satışı tetikler. Borsadan çıkan yatırımcı dolara geçecektir. Temerrütte düşmüş bir ülkenin para biriminde kalmak istemeyeceği için altına ve gümüşe geçer ve bu da altın ve gümüşte bu krizin devam etmesi altın ve gümüşte alımlara neden olur. Bu krizin çözülmesiyle birlikte de altın gümüş yatırımcısı çıkar. Oradan da tekrar borsaya geçeceği için altın gümüşte de bir düşüş, borsalarda da bir yükseliş görürüz. Normal şartlarda bu işin matematiğinin bu şekilde işlemesi beklenir. Ancak burada şöyle bir problem vardır. Bakın, beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır diye bir söz vardır. Bu aslında beklentilerimizin dışında bir gelişme olduğu zaman uydurduğumuz bir kılıftır. Bu işin gerçeği şu an Amerika'daki ve İngiltere'deki büyük yatırım fonları bu kriz sürecini nasıl fiyatladı bunu bilemiyoruz. Eğer bu fonlar bu süreçte altın ve gümüşte satış yapıp bu krizin çözüleceğini fiyatladılarsa yarın bu kriz çözüldüğünde de tekrar yükselişe geçecektir. Çünkü artık beklenti satılarak alınmış olur. Gerçekleşmede de alıma geçilecektir. Ve dolayısıyla bu kurduğumuz mantık tamamıyla boşa çıkacaktır. Ancak bu beklentiyi şu ana kadar bu bahsettiğimiz fonlar satmadıysa yarın satışa geçecek ve altın gümüşte düşüşler devam edecektir, başlayacaktır. Kısacası bunların hiçbirini bilmediğimiz için, yani piyasa şu ana kadar neyi fiyatladı bunu bilemediğimiz için bu konuda herhangi bir fikir beyan etmenin de ben çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum. İşte bu noktada da bizim elimizde teknik analiz dediğimiz çok sağlam bir güç var, bir silah var. Burada desteklerimiz kırılıyorsa zaten 26 dolar seviyelerinden satış yapmış olmamız gerektiği için alım yapmak için beklemeye devam edeceğiz. Eğer burada dirençlerimiz kırılıyorsa alıcıların güçlendiğini düşüneceğiz. Bu büyük yatırım fonlarının alıma geçtiğini düşüneceğiz ve biz de onların peşine takılıp bu piyasada alıcı olmaya başlayacağız. Dolayısıyla bu gibi durumların yorumlarının yapılmasını ben çok anlamlı bulmuyorum. Yani sonuçta bakın videonun yaklaşık 3 dakikası boşa gitmiş durumda. Çünkü dönüp dolaşıp söyleyeceğim şey destekler kırılıyorsa yarın düşüş devam eder, dirençler kırılıyorsa yükseliş devam eder. Ve ancak o takdirde şu ana kadar bu yurt dışındaki fonların bu işi nasıl fiyatladıklarını o zaman anlayabileceğiz. O nedenle de daha fazla zamanınızı çalmayayım. Yarın desteklerimiz kırılmaya devam ediyorsa bu süreç altın ve gümüşte satılarak fiyatlanacaktır. Dirençlerimiz kırılıyorsa alımla sonuçlanan bir süreç olacaktır diyelim ve grafiklere hemen hızlıca geçelim. Şimdi gümüşle başlayacağım. Gümüşte aslında değişen pek bir şey yok. Yukarıda 23.64, 24.20 aslında burada önemli olan bir direnç bölgemiz vardı. Bu dirençler kırılmadığı sürece düşüşlerin devamını bekleriz. Ancak aşağıda da kritik olan destek bölgemiz 22.81, 22.55'ten geçmekte. Bu Fibonacci %50 seviyesinin de geçtiği yer 22.55 altı kapanışlar düşüşlerin devamını getirecek. Yukarıda ilk olarak da 23.64'ün kırılması yükselişlerin başlama ihtimalini güçlendirecek ve 24.20 onun da üstünde hatta 24.70 gene önemli dirençlerimiz olacak. Buradan ons altına geçelim. Ons altında da bakın aşağıda 1927'den bahsetmiştik. 1927-1937 destek bölgesi şu an için çalıştı. Bunun hemen üstünde bakın 1940'ta Fibonacci %50 seviyesi de vardı. Şu an için bu bölge destek olarak çalışıyor. 1927 altında kapanışlar satışların derinleştiği bir süreci gösterir. Yukarıda da ilk olarak 1964'ün geçildiğini görmemiz lazım. Ancak bakın şu arzın başladığı tepe bölgesi daha da önemli 1987. Burada da 1987-1990
1993 bölgesini hep konuşmuştuk. Dolayısıyla 1993 üstüne attığında artık altında güçlü alımların başladığı bir süreç olduğunu söyleyeceğiz. Ancak burada kademeli olarak alım yapacak olanların da 1964 ile birlikte kırılmasıyla birlikte alıma geçebileceklerini söyleyebiliriz. Buradan altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda dün bakın bir tatil vardı. O tatil sürecinde grafikte bir anomali oluştu. Şu hareketi görmemenizi isteyeceğim sizden. Aşağıda takip edeceğimiz 83.45 destek bölgemiz çalışıyor. Hatta bunu 83.45-83 olarak belirlemiştik. 83 altına gelmediği sürece altın ve gümüşte yükselişlerin başladığını söyleyemeyeceğiz. Yukarıda da ilk olarak geçilmesi gereken direnç bölgemiz 84.78. Onun da üstünde 85.47 şu bir önceki tepe bölgemiz var. Bu dirençler kırılmadığı sürece de düşüşlerin devam ettiğinden bahsedemeyeceğiz. O yatay banttaki hareketleri takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca gramlara geçelim. Gram gümüşte gene uzun zamandır 14.80 desteğini takip ediyorduk. Bunun altına sarkmalar yaşansa da şu an için 14.80'in çalıştığını söyleyebiliyoruz. Hatta şu an bakın 15.20'nin üstüne atmaya çalışıyor. Burada da 15.60 kritik olacak önümüzdeki saatlerde. 15.60 üstü hareketler artık burada gramlarda da güçlü alımların geldiğini, özellikle dolar Türk lirası bacağından beslendiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Buradan gram altına geçelim. O gram altında bakın alımlar daha da hızlanmış durumda. Yukarıda direnç olarak 1273-1278 bölgesini takip ediyorduk. Şu an hafif bir üstüne atmaya çalışıyor. Bu direnci kırmaya çalışıyor. Bu direnç kırıldığı takdirde de bir üst direncimiz 1290-1287'yi takip edeceğiz. Ancak dediğim gibi dolar Türk lirasında bir kontrol kaybı var. Yani ne gibi bir olay oldu şu an için bilemiyorum. Çünkü şu son saatte çok sert bir alım geldi. Doların da bankalar arasında 20-40'ın üstüne attığını görüyoruz. Yani burada yükselişlerin devamını zaten uzun zamandır konuşuyorduk. Bu süreci de takip ediyor olacağız. 1290 üstü hareketler burada alımların daha da güçlendiği bir süreci bize gösterecektir. Buradan hızlıca borsa yatırım fonlarına bakalım son olarak. Evet, borsa yatırım fonlarında da altın S1'de bakın gene güçlü bir alım görüyoruz. 14.32'den bahsetmiştik. Dün bu destek bölgesi çalışmış durumda. Şu an için yukarıda 14.75-14.83 direnç bölgesi var. Üstüne attığı takdirde de 15.30'lara doğru alımların güçlendiği bir süreci takip ederiz. Aşağıda da 14.32 altı kapanışlar gene 14'lere doğru satışları derinleştirebilir. Ancak dolar Türk lirasına ciddi bir alım gelmiş durumda. Bundan ötürü de yükselişlerin devamı gelecektir diye düşünüyorum. Şuradan gümüşe geçecek olursak burada da 105 bölgesi 105.95 destek olarak çalışmış durumda. 107'nin üstünde şu an hareketler görüyoruz. 107'nin üstünde kalıcı olduğu takdirde de 110'lara doğru burada yükselişlerin devamı takip edilecek. Burada 110 seviyesi şu geçmişten gelen yatay hareketin destek bölgesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. 110'un üstüne atması da tekrar burada 110-115 aralığına geri döndüğümüzü bize gösterecek ve 115'i takip ediyor olacağız. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.